Merhaba, bu videoda sanatta sahte bıreysellesme ve kültür endüstrisinden söz edeceğim. Bunları iki başlık altında anlatmayı planlıyorum. İlk bölümde kültür endüstrisi nedir, influencer kültürü ve tüketim bağlantısı. İkinci bölümde ise sokak sanatı direniş mi yoksa endüstriye katılım mı gibi bir tartışmalı konuda kendi perspektifime sunarak bir bakış açısı geliştirmeye çalışacağım. Şöyle başlarsam, Adorno'ya göre kapitalist toplumlarda kültür ürünlerinin üretimi de endüstriyel bir biçimde olur. Nedir bu kültür ürünleri? Bütün her şey, dizi, müzik, sanat, moda gibi kültür ürünleri endüstriyel bir biçimde üretilmeye çalışılır. Nedeni gayet basittir. Daha fazla elde etmek olduğu için kültür ürünleri seri bir şekilde üretilir. Dolayısıyla bu ürünler tüketiciye özgünlük değil, standartlaştırılmış bir kolay zevk, eğlence sunarlar. Bu endüstriyel üretimin oluşturduğu standartizasyon müziğin yapısında da kendini göstermiştir ve müziğin belli formül kalıplarına göre üretilmesini ve standart hale gelmesini sağlamaktır buradaki amaç. Adorno'ya göre bütün müzik türleri buna uygundur. Popüler müzik ve ciddi müzik diye ayrım yapar Adorno. Burada popüler müzik, bütün müzik türleri, pop müzik, blues müzik, caz müzik, bütün bu müzik çeşitleri parça değiştirilebilirliğine sahiptir der Adorno. Parçaların değiştirilebilirliği üretim maliyetlerini düşürmekle alakalıdır. Bu nedir? Popüler müzikte iskelet ya aynıdır ya da değiştirilebilirliğe tabidir. Herhangi bir parça bir diğeriyle çok kolay bir biçimde değiştirilebilir popüler müzik türünde. Her parça makinenin bir dişlisi gibi hareket eder ve bir işlevi vardır. Ritim, notaların akışı, müziğin temposu, lirikal bölüm, bütün bunlar hepsi kolayca değiştirilebilen parçalardır. Peki o zaman bunlar aynıysa bize farklı, değişik gelen veya değişik olduğunu hissettiren şey nedir? Değişen tek şey dış yapıdır. Ancak müzik iskeletinin istikrarı gizlendiği için özün değiştiği izlenimini verir dinleyiciye. Bu ciddi bir aldatmacadır. Yani burada bütün ile ayrıntı arasındaki ilişki ciddi anlamda aldatıcıdır. Ayrıntı bütünü taşımaz, bütün yalnız dışsal bir çerçeve olarak görülür. Ciddi müzikte ise ayrıntı bütünü içerir ve bütün ancak bütün kavramı akılda tutularak algılanabilir. Temalar ve detaylar ancak bütün bağlamında kavranabilir. Müziğin anlamı yalnızca onu başka bir parçayla özdeşleştirerek kavranamaz. Çünkü müzik dinlemek ciddi bir konsantrasyon ve çaba gerektirir. Ciddi müziğin estetiği gündelik yaşamın sürekliliğini de bozar aynı zamanda. Popüler müzikle karşılaştırdığımızda. Bu arada sahte bıreysellesme değiştirilebilirliği gizlemekle kalmaz. Aynı zamanda hayali farklılıklara vurgu yaparak sahte bir kalite duygusu da oluşturur. Şarkı yazarları ve müzisyenler de şarkılarını organik, eşsiz, benzersiz sunarak bu sisteme dolaylı yoldan katkıda bulunurlar. Buna karşın ciddi müzik türünde ise temalar ve detay karmaşık bir şekilde örülür birbiriyle. Detaylar neredeyse bütünü içerir ve bütün detaylar değiştirmeden değiştirilemez. Biçimsel yapı ile içerik arasındaki tutarlılık korunur aynı zamanda ciddi müzikte. Sonuç olarak popüler müziği dinlemek çok az çaba gerektirir. Çünkü bütüne çok az vurgu yapılır. Önemli olan stil ve ritimdir. Adorno'ya göre popüler müzik toplumsal bilinç üzerine uyuşturucu bir etkiye sahiptir. Düşünce sürecini gereksiz kılarak gündelik yaşamın sürekliliğini sağlar. Gündelik yaşamdan ve popüler kültürden örneklere gelecek olursak, hatta sahte bireyselleşmenin daha net, açık tanımını yapmak gerekirse, yine Adorno'dan referans verecek olursak, Adorno'ya göre kültür endüstrisi insanlara kendilerini bireysel ve özgün hissettiren içerikler sunarlar. Ancak herkes aslında aynı şeyleri tüketmektedir. Bu bireyselliğin bir illüzyonudur ve buna sahte bireyselleşme denir der Adorno. Müzikten tekrar örnek verecek olursak, bugün popüler müzikte birçok parça benzer temalara ve prodüksiyon tekniklerine sahiptir. Örneğin Spotify'da en çok dinlenenler listesinde benzer, tamamen hatta aynı içerikler yer almaktadır. Yani dinleyici kendini özel hissetse bile
aslında milyonlarca kişi aynı şeyleri dinlemektedir. Örneğin Billie Eilish gibi sanatçılar başlangıçta farklı pazarlansa da zaman içerisinde tekrar endüstriye uyum sağlayıp aynı kalıplara girmek zorundadırlar. Bu konuda aklınıza gelen bütün örnekler sahte bireyselleşmedir. Örneğin TikTok'u ele alalım. TikTok başlangıçta kullanıcıya kendi içeriğini üretme ve yaratıcı olma imkanı sunar. Bu yüzeyde özgürlük gibi görünür. Ancak bu da sahte bireyselleşmedir. Çünkü içerikler genelde aynı müzikler, aynı danslar ve aynı temalarla yapılır. Ve kişi kendini yaratıcı sandığı içeriklerle aslında kitlesel bir şablonun parçası olmaktadır. Ayrıca TikTok algoritması belli içerikleri öne çıkararak neyin popüler olup neyin olmayacağını belirler. Siz sadece buna uyarsınız. Birey de kendini özgün sanar ancak sistemin tam bir parçasıdır. Influencerlar genellikle yaşam tarzlarını, kozmetik ürünlerini ve kıyafetlerini pazarlarlar. Ve bunu da kişisel tercih ve özgün yaşam olarak sunarlar. Ancak markaların pazarlama stratejilerinin bir parçasıdır aslında bütün hepsi. Takipçiler onların kullandığı ürünleri alarak onlar gibi olduğunu düşünür. Bu bireyselleşme değildir. Bu kitleye dahil olma arzusudur. Yani influencerların yaşam tarzları yapaydır ve tüketim endüstrisi üzerinde kuruludur. Sinema alanı üzerinden düşünürsek, büyük prodüksiyonlar, Marvel gibi filmler, bu tarz içerikler kişiye yoğun bir deneyim sunar. Ancak bu da yüzeyseldir. Çünkü film bittiğinde sorgulayıcı değil, yalnızca memnun kalmış bir tüketici pozisyonunda oluruz. Aynı şekilde Netflix dizileri de bir bakıma seri üretimdir. Bütün bunlardan dolayı kültür endüstrisi aslında insanları pasif bir hale getirerek onları düşünmeyi değil, tüketmeyi ön plana çıkartır. Birey de kendini ifade ettiğini sanır ama belli bir sınırlar içerisinde ifade eder aslında kendini. Peki bu neden bu kadar önemlidir? Neden sistem bu kadar müziğe, sanata, bu alanlara girmeye, müdahil olmaya, yönlendirmeye, kontrol etmeye çalışıyor derseniz? Bana kalırsa müzik üretiminin ve tüketiminin kapitalist süreç tarafından emilmesinden kaynaklı müzik tamamen metalaşmıştır ve rasyonelize edilmiştir. Yani bir yandan kontrolü sağlanmıştır da diyebilirim sistem açısından. Buraya kadar kavramlardan, sahte bireyselleşme ve kültür endüstrisinden bahsetmeye çalıştım. İkinci bölümde ise biraz daha bir sonuca bağlamaya ve kendi pratiğimden örnekler vermeye çalışacağım. Standartizasyon ve sahte bireyselleşmeyi biraz açıkladıktan sonra bunun karşısında ne var? Sokak sanatı, biraz bu alana girmek istiyorum. Ben şu an Londra'da müzik yapıyorum. Sokakta, hiçbir paralı etkinlikte, markalı sahnede yer almadan birebir insanlarla temas ederek bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü müziği bir ürün değil, bir ifade biçimi olarak görüyorum. Ancak bu alanda bile engellerle karşılaşıyorum. Lisans sorunu, ses seviyesine müdahale gibi birçok konuda kısıtlamalar mevcut burada bile. Yani sistem neden özgür alanda, kamusal alanda bile sanatı çekip çevirmeye, çerçevelemeye bir kalıba sokmaya çalışıyor? Aslında birçok müzisyen bürokratik filtrelerle, engellerle boğuşuyor. Peki neden? Çünkü dediğim gibi kültür bir ifade değil, bir ürün haline geldi. Müzik, sanat, dizi hepsi birer meta. Amaç estetik deneyim değil, tüketilebilir, pazarlanabilir içerikler sunmak. Bu içerikler insanların düşünmesini değil, sisteme uyum sağlamasını amaçlıyor dediğim gibi. Aslında eğlendirerek uyutmak diyor Adorno. Yani sokak sanatı gibi sistem dışı kalmış formlar bile zaman içerisinde ya bastırılıyor ya da sisteme entegre ediliyor. Örneğin Banksy, İngiliz sanatçı Banksy, ortaya çıkışı itibariyle ciddi anlamda muhalif bir görüntü çizmişti. Sokaklara yaptığı sistem karşıtı duvar yazılarıyla ciddi anlamda bir popülarite sağladı ve şimdi açık artırmalarda eserleri satılıyor. Yani sistemin burada demek istediğim amacı başkaldırıyı bile metalaştırmak. Banksy örneği üzerinden çok net yani bu. Sistemin gücü bence burada. Başkaldırıyı bile metalaştırmak. Ben bu yüzden sokakta çalmayı tercih ediyorum. Çünkü bedelsiz ifade kapitalist kültür endüstrisinin bir korkusu. Aynı zamanda onu hissedebiliyorum, görebiliyorum.
Bu arada bu baskı yalnız merkezden değil, sosyal olarak da işliyor aslında bütün müzisyenler için. Ve Pierre Bourdieu'nun alan teorisi bu durumu gerçekten çok iyi özetliyor aslında. Pierre Bourdieu'ya göre bir toplumda çeşitli zümreler, sınıflar, gruplar vardır. Bu topluluklar belli anlayışları kendi işlerinde dolaştırırlar ve ortak paydalar bulurlar. Topluluklar bireysel gözükse bile bireysel değildir. Topluluğun ortak malı ürünüdür. Yani bu alan içerisinde hareket eder. Kültürel alanlar, yani müzik, sanat, edebiyat gibi görünmez güç mücadeleleriyle şekillenirler aslında. Yani kim sanatçı, kim değil, kim sokak müzisyeni, kim neyi nerede çalabilir? Bu soruların cevapları sanatsal değil, kültürel ve sermaye üzerinden verilir. Yani sistem sadece ekonomik değil, sembolik yollarla da bireyi kısıtlandırır aslında. Yani sen müziğini kalpten, içten yaparsın, bütün çabanı harcarsın ancak o müziğin değerini bir lisans veya bir kurum, bir platform belirler. Ve işin daha acısı şu dostlarım, kapitalist sistemin ürettiği bu müzik artık daha sığ, daha dinlenilemez bir hale geliyor. Ve daha kolay tüketilen, daha hızlı akan bir yere gidiyor aslında bana göre. Bu yüzden sokakta müzik yapmak sadece bir sanat biçimi değil, aynı zamanda direniş biçimidir de bana kalırsa. Endüstriyel kapitalizm müziği ve sanatı henüz susturamadı ancak onu metalaştırarak sistemin bir parçası haline getirdi maalesef. Bu yüzden biz kendi sesimizi geri almalıyız. Belki de sokakta çalınan bir notayla bu döngüyü kırarak başlayabiliriz.